Şimdi sizlere 52 yaşında bir erkek hastadan bahsetmek istiyorum. Bize göğüs ağrısıyla geldi hasta. Bir takım risk faktörleri var. Anjiyosunu yaptık. Tabi her anjiyodan sonra stent bypass diyor muyuz demiyor muyuz? Onun örneğini vereceğiz belki de. Bakın şu LAD arter, kalbin en büyük damarı. Şurada bir miktar daralıyor. Ama ondan sonra gene tekrar genişliyor. Güzel bir damar. Şimdi buradaki darlık ciddi midir değil midir? Bu vakayı alın. 100 tane alanında çok ünlü kardiyoloğa sorun. Ciddi diyenlerin %50'si yanılıyor. Önemsiz diyenlerin de %50'si yine yanılıyor. Yani biz burada sadece gözle söylüyoruz. Diyoruz ki %50 darlık var, %60 darlık var. Proximale göre böyle bu. Distale göre daha da önemsiz darlık var. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Eğer elimizde bu alanın iskemisini gösteren talyum testi gibi bir test yok ise bu durumlarda mutlaka FFR yapmamız gerekiyor. Nedir FFR? Şu darlığın distalinde yani alt tarafıyla üst tarafı arasındaki basınçları oranlıyoruz. İnce bir telle geçiyoruz ve bu ölçümü yapıyoruz. Böyle durumlarda FFR teli dediğimiz incecik bir telimiz var. Gene buradan geliyoruz, bu damarı geçiyoruz. Geçtikten sonra damarı genişletici bir ilaç veriyoruz. Bu ilaçtan sonra da bir ölçüm yapıyoruz, basınç ölçümü. Bakın burada yapmışız. Yeşille gördüğümüz basınç bu darlığın alt tarafındaki basınç, kırmızıyla gördüğümüz basınç darlığın üst tarafındaki basınç. İkisinin birbirine oranı eğer 0.8'den daha küçükse bu darlık önemlidir diyoruz. O zaman objektif bir kriter oluyor elimizde bu damarı açmak için. Ama bu 0.79 değil de 0.82 çıkmış olsaydı 0.8'den büyük olduğu için bu önemsizdir diyecektik ve ilaçla bu hastayı takip edecektik, stent koymayacaktık. Biz bu hastada ne yaptık? Burası ciddi diye görüp daha sonrasında stentimizi getirdik ve bu bölgeye yerleştirdik. Damar açıklığı da gayet iyi oldu. Böylece hastamıza gerçekten iskemi olduğunu tespit ettiğimiz zaman stenti koymuş olduk. Şimdi diyelim ki önemli de olsa önemsiz de olsa orada bir darlık var. Biz her halükarda girmişken stenti koysak olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Önemli darlık yaratmayan bir lezyon hastaya yıllık %1 oranında kardiyovasküler risk getirir. Ama önemliyse o darlık bu oran %5'e çıkar. Arada %4'lük bir fark var. Diyelim ki biz stent koyduk. Ne yapıyoruz? %5'lik bir riski stent koyarak %3'e düşürüyoruz. 1 yıllık kardiyovasküler olay riskini. Ama lezyon önemsiz, %1'de risk. Siz stent koyduğunuz zaman %1'den onu nereye çıkarıyorsunuz? %3'e çıkarıyorsunuz. Demek ki burada öncelikle bu darlık hastada iskemi oluşturuyor mu? Kalp kasının beslenmesini bozuyor mu, bozmuyor mu? Bunu belirlememiz gerekiyor. Hastaya daha önceden talyum testi yapıldıysa orada bu alanda, anterior alanda iskemi varsa o da aynı anlama gelebilir. Müdahale edebilirsiniz. Ama hastalarımızın çoğu bu testleri yaptırmadan laboratuvara geldikleri için bu ölçümü yapıyoruz ve gereksiz işlemlerden kaçınıyoruz.